Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Bilgimiz var mı? Yok. Peki hangi gecede indirilmiştir? Milat mı mıydı? Efendim? Milat mıydı? Sanki milat gecesi falandı. Kadir gecesi değil kardeşim ya. Tahmin edeceğim. Temmuz. Hangi gece indirilmiştir peki onu biliyor musun? Cuma. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Bilmiyorum. Ben açıkçası inanmıyorum da kusura bakmayın. Hangi ayda? Doğrusu çok bir fikrim yok. Ben Müslüman değilim. Müslüman mısın? Hayır. Biz buraya niye geldik? Buradaki amacımız ne? Nedir diye hiç araştırdın mı? Düşündün mü bunu? Çok düşünmüyorum ya. Kafama takmıyorum çok öyle. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Kur'an. Ramazan ayı olabilir mi? Evet, doğru. Peki hangi gece indirilmiştir? Kadir gecesi. Evet, doğru. Peki oruç tutuyor muyuz? Oruç tutmuyorum. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Bilgimiz var mı? Yok. Peki hangi gecede indirilmiştir? Milat mı mıydı? Efendim? Milat mıydı? Sanki milat gecesi falandı. Kadir gecesi değil kardeşim ya. Allah Allah. Değil ya. Ya sen şimdi bana tarih sorarsan bilemem. Ama oruç tutuyor musun? Yani tutmuyorum. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Tahmin edeceğim. Temmuz. Temmuz. Başka bir fikrin var mı? Ha, pardon. Diğer aylardan olabilir mi mesela? Recep, Şaban falan mı? Ha, ben de şey olarak normal. Bence Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği gecede yok ya. Bir Kadir gecesi miydi? Bir gece vardı. Berat Kandili miydi? Kadir gecesi doğru. Ha, Kadir gecesi evet. Eyvallah. Ramazan ayında indirilmiştir. Peki oruç tutuyor muyuz? Evet şu an full. Şu an bu şekilde konuşmamın sebebi de oruç. Normalde çok hype bir insanım. Hiç böyle hani böyle bir insan değilim. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Vallahi Kur'an Miraç yani bilmiyorum vallahi çok hakim değilim. Okey. Yani hangi gece indirildiğinde o zaman bilmiyorum. Miraç gecesi indirilmiştir aynen. Miraç değil mi? Yok. Kadir gecesi. Kadir yok. Bilmiyorum vallahi. Kadir gecesi. Değilim. Tamam. Ramazan ayında indirilmiştir. Peki oruç tutuyor muyuz? Tutmuyorum. Tutmamanın özel bir sebebi var. İnançsızım. Yani inanmıyorum. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Maalesef bilmiyorum. Peki hangi gecede indirilmiştir? Hangi günde Bu indirilmiştir? kadar detaylı bilgim yok maalesef. Tamam, güzel. Oruç tutuyor muyuz? Hayır. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Vallahi bilmiyorum. Hangi gece indirilmiştir peki onu biliyor musun? Cuma. Yok değil. Ramazan ayında indirilmiş, Kadir gecesinde indirilmiştir. Biliyordum aslında unutmuşum ya. Oruç tutuyor muyuz? Tutuyoruz. Ramazan ayında mı? Kadir gecesi. Oruç tutuyor muyuz? Ben zaten kanser hastasıyım. Tedavi görüyorum. O yüzden maalesef oruç tutamıyorum. Ama Allah'ın kitabına, Allah'ın Kur'an'ına, peygamberine inananlardan birisiyim. 4 tane oğlum var. Her perşembe ne olursa olsun 2 eli kanda olsa bile toplanırlar. Hepsi sırayla tüm ölmüşlerimize, bütün Müslümanlarımıza, ölen bütün peygamberlerimize bir Kur'an okurlar. Ben de huşu içinde dinlerim. Siz de böyle bir program yaptığınız için teşekkür ederim. Ne güzel böyle gençliği inanan, ne bileyim Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanan gençleri böyle gördükçe ben gurur duyuyorum. İnsanlar Allah'ı, peygamberi, kitabı unutmadığı sürece var olurlar. Yoksa yok olup giderler. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Bilmiyorum. Peki hangi gecede indirilmiştir? Kadir gecesi? Çok güzel. Peki oruç tutuyor muyuz? Yok, oruç tutmuyorum. Bir sebebi var mı? İnanmıyorum. Kendimi herhangi bir şekilde sınıflandırmıyorum ama yanılmıyorsam ateist olarak. Bir yaratıcı yok diyorsun. Evet, bir yaratıcının olmadığını düşünüyorum. Yani şu anki hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Bilmiyorum. Ben açıkçası inanmıyorum da kusura bakmayın. Birazcık geldim buraya, bilgisiz geldim. Ya estağfurullah. Ya inanmamanın sebebi nedir? İnanmamamın sebebi şöyle açıklayayım. Kur'an'da çelişen fazlaca ayetler var aslında. Bir de bana ben de inanmamamın sebebini soranlara sizin inanmanızın sebebi nedir diye soruyorum. Çünkü bakınca aslında inanmanızı gerektirecek elle tutulur veya gözle görülebilir bir şey yok. Anlıyorum, evet dersiniz işte biz kalpten inanırız, işte hani Allah'ın da istediği o derler ama hani ben de gözümle görmediğim veya işte hissedemediğim, bugüne kadar da hiçbir zaman bir tanrının varlığını hissedemedim de olmadı. O yüzden inanmıyorum. Bu yani. Peki
inanmıyorum dediğin o genel kanının içinde bir şey var mı? Yani mesela şimdi şurada bir tane timsah heykeli var, gördün mü? Gördüm. Mesela bunu gördükten sonra onun bir heykeltıraşının olduğuna inanıyor musun? Tabii inanırım, evet. Şimdi Öyle. o heykel ağzını açamıyor, kapayamıyor, saldırı yapamıyor şu anda. Taş yani o sonuçta. Görmedik ama onun heykeltıraşı vardır, onun bir sanatçısı vardır dedik. Sen varsın, konuşabilen bir insan var. Kameralar görüyor, bunu gördük ama etten bir göz görme işlemini gerçekleştiriyor biliyor. Dil tad alabiliyor ve bu et. Bunların hepsini et yapıyor. Yani şimdi bunların hepsi bir sanat. Ben şu telefon rastgele oluştu, bunun kesinlikle bir mühendisi yok desem sen beni deli dersin. Beni kabul etmezsin yani bu dediğim şey. Aynı şekilde insan bu telefondan daha mükemmel bir sanat. Yani bunun nasıl sanatçısı olmaz diye düşünürsün. Şimdi şöyle, evet haklısınız. Bu telefonların, bir şeylerin ama bu mühendisleri, bu heykeltıraşları biz önceden gördük, var olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da şöyle diyeceğim. Ne diyeceğim? Bir dakika biraz toparlayayım. Diyemiyorum. Bilimsel olarak, evrimsel olarak bunların hepsinin kanıtlanmış, laboratuvarlarda araştırmalar olmuş, işte denizin içinden karaya çıkma vesaire gibi şeyler. Tüm hepsi ki balinaların sırtını mesela incelediğinizde balinalarda parmak falan bulabilirsiniz. Bunların videoları var, görselleri var. Evrimsel olarak bunların hepsinin kanıtı, bilimsel olarak bunların hepsinin kanıtı laboratuvarlarda araştırılmıştır. Çok saygı duyuyorum, orası ayrıdır. Ama benim görüşüm olarak, benim inancım olarak bilime, evrime daha çok inanıyorum. Ve Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorum şu anda. Ben de hani bu bir his meselesidir aslında bence. Bana öyle geliyor. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde hissedemedim Tanrı'nın varlığını veya inanamadım. O yüzden böyle düşünüyorum. Eyvallah. Ben şimdi evrim konusuna falan hiç girmeden söylüyorum bu arada. Evrim varsa da bir evren çeviren var. Yani bir bilinç tarafından yapılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Diyelim ki evrim ispat edildi. Artık 2 kere 2 4 eder derecesinde gördük, evrim var. Ben diyorum ki evrimi eviren çeviren var. Nasıl ki bir fabrikanın başından malzeme giriyor, cam giriyor, demir giriyor. Fabrikanın sonundan da telefonu elde ediyoruz. Bunu görüyoruz. Başında bu var. Ham madde var. Sonunda da telefon gibi sanatlı bir eser var. Ya bu fabrikayı kim kurmuşsa bunun asıl sahibi odur, bu telefonun asıl sahibi odur deriz. Aynı şekilde ben diyorum ki evrim gibi bir şey varsa da biz bu zamana kadar evrimleşerek bu zamana kadar gelmişsek de aynı telefonun fabrikadan çıkmış hali gibi bizi bir eviren, bir çeviren, bu işlerde döndüren bir zat olmak zorunda diyorum ben. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Vallahi hiçbir fikrim yok. Hangi Ramazan'dır büyük ihtimal. Peki hangi gece indirilmiştir? Hangi gün? Bilmiyorum. Benim de hiçbir fikrim yok. Peki oruç tutuyor muyuz? Evet. Ben bugün tutmuyorum. Hayır. Hangi ayda? Doğrusu çok bir fikrim yok. Ben Müslüman değilim. Peygamber Efendi eğer 571'de doğduysa hangi ayda indirdiğini sordunuz değil mi? Evet, ayda indirildi. Yani şu anki inancınız nedir o zaman? Deistim. Bunu deist olmanızın bir sebebi var mı? Uzunca bir süre korona zamanındayken bayağı bir diğer dinlere baktım, Hristiyanlığa baktım, Müslümanlara baktım. Ne bileyim işte merakım vardı birazcık. Mesela bunu bilmiyormuşum, bu konuda bir bilgim yokmuş. Araştırmıştım, Kur'an'da biraz baktım. Ya bilmiyorum, bana inandırıcı gelmiyor. Biraz daha fazla bilimsel taraflarına bakıyorum. O yüzden kendim inanamıyorum yani en azından belli bir dine. Ama bir tanrının varlığına inanıyorum. Deiste zaten böyle oluyor. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Hiçbir bilgim yok. Peki hangi gecede indirilmiştir? Bilmiyorum. Peki oruç tutuyor musun? Hayır, hayır. Müslüman mısın? Hayır. Hangi inanışa sahipsin? Emin değilim ya çok. Çok ya kafam karışık o konularda. Çok detaylı her şey, o yüzden tam olarak emin değilim yani. Biz buraya niye geldik? Buradaki amacımız ne? Nedir diye hiç araştırdın mı? Düşündün mü bunları? Çok düşünmüyorum ya. Kafama takmıyorum çok öyle. Yaşıyorum. Yani öldükten sonra anlarız abi. Bakalım nasıl gidiyor. Doruk, şöyle bir hayal edelim. Mesela bir tane adada uyandın, tamam mı? Hafızan da silinmiş olsun, tamam mı? Her şeyi unutmuşsun. İlk sorman gereken sorular neler olur? Ben neredeyim, nasıl geldim mesela. Evet bu. Yani bu kadar. Ben buraya nereden geldim? Burası ne? Benim burada görevim ne? Buradan giden insanlar nereye gidiyorlar? Doğru mu? Mesela ölüp gidiyor insanlar. Buradan ölüp giden insanlar nereye gidiyor diye düşünmemiz gerekmez mi Doruk? Veya bir canlı, hayvan da olabilir, cinler de olabilir. Bu aklı varsa akıl direkt şunları sorar. Ya ben buraya niye geldim? Beni buraya kim gönderdi? Benim burada ne vazifem var? Buradan nereye gideceğiz diye sorular sorulur. Sence sormamız gerekmez mi? Yani sen diyorsun ya düşünmüyorum. Düşünmüyorum demek ne demek biliyor musun? Ya ben bana verilen akıl cihazatını kullanmayı tercih etmiyorum. Ben şu an buradayım. Ama buradan önce ne olduğunu bilmiyorum. Benim için bu sorunun pek bir önemi yok. Ya size mantıksız geliyor ama mesela şu an buraya geldim. Şu anda burayı yaşıyorum. Buradan sonra ne olacağı benim için çok şey değil. Umursamıyorum çok. Tamam, güzel. Mesela bir uçağa bindirelim seni, tamam mı? Uçakta açıyorsun tabletini, oyununu oynuyorsun, tamam mı? Güzel bir oyunun var diyelim.
oyun oynarken arka kapıyı açıyorlar abi. Arka kapıdan sırayla arıyorlar. Sen de 22 numaradasın, ortalardasın yani. Arkadan her 10 dakikada birisini apar topar, istese de istemese de uçaktan aşağı atıyorlar. Sen sıra sana doğru yavaş yavaş geliyor. Bunu görüyorsun. Yine de şunu yapar mısın? Aman boşver, oyunuma devam edeyim der misin? Demem. Şimdi bu dünyada aynı öyle bir uçak. Uzayda uçuyoruz, doğru mu? Şimdi böyle bir uçağın içinden devamlı atılan birileri var yani. Görüyorsun değil mi? Birileri ölüyor. Sıra sana gelecek. Bunu biliyor musun? Bunu da biliyorsun. Bir gün sen de öleceksin. Bu da net. O zaman neden oyun oynamadan kafamızı kaldırıp da ya ben bu uçaktan atılacağım, acaba nasıl kurtulabilirim bundan diye düşünmek gerekmez mi? Yani ölümden kurtulabilir miyiz? Tamam, kurtulamasak da ölümden sonrası için çalışırsın. Uçaktan atladıktan sonranın bir planı olur. Belki daha güzel bir uçağa binersin. Şu soruları nasıl cevaplıyorsun? Buraya neden gönderildik? Burada ne işimiz var ve buradan nereye gideceğiz? Cevaplamıyorum bu tarz soruları çünkü cevabı olmadığını düşünüyorum. Çevremde dine inanan insanların da buna cevap bulamadığını düşünüyorum. O yüzden cevapsız kalıyor sorular. Yani şu anki hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü Ölüm aklına geldiğinde ne yapıyorsun? bir şey yapmıyorum genelde. Yani ölüm herkes öleceği için ölümden sonraki hayatla ilgili de bir şey düşünmüyorum. Bu konu beni çok üzmüyor, sıkmıyor. Yani bu konu üzerinde düşünmediğim için, daha doğrusu inanmadığım için bu konu beni öyle kötü etkilemiyor. Ama inanan bir insana göre bunun çok fazla sıkıntılı bir süreç olacağını, ölümün can sıkıcı bir şey olabileceğini tahmin edebiliyorum. İnançlı olan insan için tabii böyle bir endişe var. Cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim ve bunun için bir çaba var ortada. Ama benim için böyle bir endişe olmadığından Yani sen yok oluş senin için daha tedirgin edici değil mi diyorsun? evet, benim için öyle. Yani ben diyorum ki senin inancında tamamen ümitsizce karanlık bir şeye gidiyorsun yani. Benim inancımda diyorum ki daha güzel bir hayat yaşama ihtimali var. Ben buna çalışırsam eğer. Yani asıl benimkinde endişe yok. Merhametli bir zat, yani beni bu dünyaya gönderen zata inanıyorum ve o inancımdan dolayı diyorum ki ben bu inançla ölürsem cennete gideceğim inşallah. Evet, yaptığım yanlışların cezasını çekeceğim. Ama bu cezaları çektikten sonra da cennet var, bir ümit var benim için. Senin için uçaktan atladıktan sonra hiçbir ümit yok. Kesinlikle yok oluş yani sana göre. İnanmamamın bir gerekçesi var mı? Şöyle yani ben metafizik bir unsurun olduğunu düşünmüyorum. İnanmıyorum yani hani nasıl diyeyim sana, siz mesela maddi bir şeysiniz. Yani ben mesela ruha da inanmıyorum. Kendi ruhumun olduğuna da inanmıyorum. O yüzden yani Allah'a, yani ruhları yaratan canlıya inanmıyorum. Ya olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şuradaki timsahı görüyorsunuz değil mi? Heykel. Onun mesela bir heykel tıraşının olduğuna inanıyor musun? Evet, onu yapan birisi var. Mesela o konuşamayan, saldıramayan, hareket edemeyen bir taş aslında ve bir sanatkarı var. Şimdi insan gibi bir şey sanatkarı yok mu? Var. Kimdir peki? Doğa. Doğa dediğin şey ne mesela? Biraz tanımlar mısın? Şöyle mesela doğa dediğin şey, şimdi ben bir sistemim. Örnek veriyorum, beni insan yapan aynı anda birçok şey yapabilmem. Yani mesela kolumu hareket ettirebiliyorum. Aynı şekilde mesela sindirim yapabiliyorum, düşünebiliyorum. Bunların toplamı, ben bir sistemin bir insanım. Ve benim ekstra bir bilincim var. Bu beni zaten, hani ben sadece onun biraz da evrimleşmiş bir haliyim. Şimdi senin teorine göre hani her şeyin bir yaratıcısı var. Her şeyin bir yapanı var. Peki o zaman Tanrı'nın yaratıcısı kim? Yani Allah'ın yaratıcısı kim? O zaman onun da bir yaratıcısının olması lazım. Bu zincirleme ilerler. Yani bunun sonu olmaz. Şimdi idealistler, yani Müslümanlar, inananlar şöyle diyorlar. Hani diyorlar ki yani o yaratılmayan, o ahir bir şey, yani zaman ve mekandan, her şeyden yoksun bir ne diyeyim bilmiyorum, hani bir tanrı. Ben de bunu aynısını doğa için söylüyorum. Yani doğa her zaman vardı, var olacak. Ben mesela bu arada ölüme de inanmıyorum. Ben şuna inanıyorum. Hani ben bir insanın bir şeye tapması gerektiğine, bir insanın bir şeye inanması gerektiğine inanmıyorum. Hani yani inanç istiyorlar ya. Hani mesela farklı tanrılar var, farklı inançlar, dinler var. İnsanların buna sanki ihtiyacı varmış gibi aksediliyor ama ben buna inanmıyorum. Yani bir şey tapmama gerek yok yani. Hani ya doğaya tapacağım ya bir tanrıya tapacağım. Doğaya tapmayı tercih ederim. Kur'an hangi ayda indirilmiştir? Hangi ay? Onu bilmiyorum. Peki hangi günde indirilmiştir? Onu da bilmiyorum. Kur'an Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Ha, evet. Güzel. Oruç tutuyor musun peki? Yok, tutmuyorum. Tutmamanın bir sebebi var mı? Yani açlıkla sınanmak yerine açları anlayıp yardım etmek daha mantıklı geliyor bana. O yüzden öyle şeyler yapıyorum. Yani Müslümansın, İslam'ı kabul ediyorsun Evet. ama orucu mu kabul etmiyorsun?
Ya orucu kabul etmekten ziyade oruç tutmak açları anlamaksa ben de aç kalmak yerine açlara yardım etmek, hani yaptığın yemekleri falan paylaşmak. İşte mesela oruç tutmanın tek faydası o değil. Yoksa Allah onu emrederdi. Derdi ki git fakirlere yardım et derdi ki o var zaten. Zekat diye bir şey var. İslam onu da düşünmüş yani. Senin düşüneceğin şeyi düşünmüş Allah. O yüzden şunu eklemiş ek olarak. Sen aç kalmakla yiyeceğin yemeklerin şükrünü eda etmeyi öğreneceksin. Mesela normalde suyu içtiği zaman insan böyle çok içinde bir minnet duymaz değil mi? Teşekkür hissi duymaz. Doğru mu? Yani evet. Ama oruç tuttuğunda Ramazan ayında öyle bir teşekkür edesin gelir ki böyle suyu içtiğinde böyle şükürler içinden akar Allah'ım dersin. Suda şeker yok, tuz yok, herhangi bir tadı yok değil mi? Tadı olmadığı halde suya şükrederiz Ramazan'da. Neden? Çünkü susuz kalmayıp nasıl diyeyim nimet her zaman gelirse teşekkür etme ihtiyacı hissetmeyiz. Arada bir Cenab-ı Allah böyle bize helal şeylerden kesik yapıyor Ramazan ayında. Yemek içmek gibi, su içmek gibi şeylerden biraz kesinti veriyor ki biz teşekkürümüzü arttıralım, şükrümüzü arttıralım. Zaten bu dünyaya teşekkür etmeye geldik yani şükür etmeye geldik bir anlamda. En önemli vazifemizi yapabilelim diye oruç bize emredilmiş. Anlatabildim mi? Sağlık açısından da aslında çok faydalı. İşte metabolizma hızlandırıyor vesaire vesaire ama bilmiyorum hiç denemedim oruç tutmayı. Yani dayanır mıyım, dayanmaz mıyım? Bence bir bismillah de bugün olmasa da yarın başlayalım oruç tutmaya. Neden biliyor musun? Çünkü insan aç kalıp anlayınca Allah'ın bize verdiği şeyleri ona karşı minnet ilerliyor ve kulluk dairesi ilerliyor. Anlatabildim mi? Mesela nasıl ki babana güzel bir şey iyilik yaptığında, büyük hediyeler aldığında veya güzel bir üniversitesini kaydettiğinde veya altına bir araba çektiğinde ona bir minnet hissediyorsun değil mi? Ya babacım benim ya diyorsun. Babam sağ olsun yazıyorsun sağına soluna değil mi? Evet. İşte Allah da bize aslında o arabadan çok daha güzel nimetler veriyor. Sadece bize her devamlı verdiği için nimetin farkına varamıyoruz. Ne kadar teşekkür etmemiz gerektiğini anlayamıyoruz. Oruç tutarak ona ne kadar teşekkür edeceğimizi anlayacağız inşallah. Ya elimizdeki nimetlerin kıymetini anlamak için aslında. Evet. Evet. En önemli şey bu. Doğru. Her şey zıddıyla bilinir çünkü. Mesela insan devamlı sağlıklı kalsa sağlığına teşekkür etmemeye başlar. Ama arada bir sağlıksız bir yaşam olsa mesela bir grip olsa bir nefes alamasa mesela ondan sonra sağlıklı geçen her gününe teşekkür etmeye başlar. Anlatabildim mi? Doğru. O yüzden arada bir hastalık gelmesi de mantıklı bir şey yani. Aynı oruç gibi. Ya evet aslında yani bir hastalık gelse her şey bitiyor. Hani sadece kendi derdinle ilgileniyorsun. İyileşeyim hani bir an önce yeter ki şöyle olsun böyle olsun. Tek isteğin sağlık oluyor. Aslında yani Allah'ın bize verdiği sağlık nimetinin ne kadar değerli bir şey olduğunu o zaman anlıyoruz. Sağlık elimizden gidince anlıyoruz. Oruçta da işte böyle bir hikmet var. Yani birazcık aç kalıyoruz. O aç kalmakla Allah'ın verdiği nimetleri anlıyoruz. Yarın oruç tutuyoruz diye anlaşıyoruz seninle. Tamamdır anlaştık söz. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hayır yok kesinlikle. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok sakınca yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Bir sakıncası yok. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok hayır. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Bunları yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Yayınlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok, estağfurullah, ne demek. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Tabii yok hiçbir şekilde. Teşekkür ederim. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok hiç sıkıntı yok. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Bir sakınca yok. Tanışma çok memnun oldum. Bunları yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok hayır yayınlayabilirsiniz. Tamam. Bunları yayınlamamızda bir sakınca var mı? YouTube'da galiba. Ha, YouTube'da. Sıkıntı yok, yayınlayabilirsiniz. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hiç problem yok. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bu arada takip ediyorum. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.